Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ünlü bir markanın güzel bir çantasını bugün sizlerle çalışmasını paylaşacağım. Çantayı kağıt iple hazırladım. İsterseniz farklı iplerle çalışabilirsiniz. Polyester makrome ipi, rafya iplerle, pamuk makrome ip, supra ipli farklı çeşitli iplerle hazırlayabilirsiniz. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Yapımı da oldukça kolay. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çantamız 2 videodan oluşuyor. Askı için ayrı detaylı bir video çektim. Kanalımda videoların arasında var. Ben yine de bu videonun açıklama kısmına askının yapılışında linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın çantamızın modeli de bakın harika bir model. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çantanın eni 31 santim, yükseklik 33 santim ve derinlikte 11 santim. Çantayı nasıl büyütmeniz gerektiği ile ilgili video içerisinde paylaştım. Bakın çok şık, güzel bir çanta oldu. Çantanın içi de oldukça derin, kullanışlı bir çanta. İçine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir. Askımızla ilgili de sizlere bilgi vermek istiyorum. Normal saç örgüsünden farklı 4 tane iple örülen harika bir örgü, askı hazırladık. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Yapılışına oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya da kanalımda videoların arasından da bakabilirsiniz. Ardından püsküllü hazırladık. Harika bir çanta oldu. Toplamda 330 gram kağıt ip kullandım. Videoya geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz 2 renk kağıt ip kullanacağım. Bir hasır rengi, bir de siyah renk kullanacağız. Çantamızın ön ve arka parçasını 4 milimlik bir tığ kullanacağım. Ve çantanın körük kısmını, yan ve taban kısmı bir bütün olduğu için sık iğneden oluşuyor. O yüzden tığ numaramı küçültüyorum. 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Parçanın ben bir tanesini hazırladım. Diğer parçayı sizlerle birlikte hazırlayacağız. Burada sizlere parça ile ilgili önden bilgi vermek istiyorum. Yapacağımız model 4 ve katlar üzerinde oluşmakta. Her modelimiz 4'ün katından oluşuyor. O yüzden çekeceğimiz zincir sayımız 4'ün katı bir zincir olmalı. Ve artı 2 tane daha fazladan zincir çekmemiz gerekiyor. 4'ün katı bir zincir ve fazladan 2 tane daha zincir çekmemiz gerekiyor. Ben burada 4'ün katı olan 48 tane zincir çektim ve artı 2 tane daha fazladan zincir çektiğimiz için 50 tane zincirle başladım. Burada sizlere modelin kaç model yaptığımı da bilgisini paylaşacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane model yaptım. Ve toplamda burada da 13 sıra olacak şekilde model oluşturdum. Sizlere aynı zamanda bu yaptığım parçanın da ölçüsünü de paylaşacağım. Parçanın eni tam 30 santim ve yükseklikte ölçtüğüm zaman 33 santimde yükseklik var. Şimdi burada ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. İpimi aldım. Ben burada parçayı örmek için 4 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi burada ilk önce burayı kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. İlk önce 4'ün katı olan bir zincir çekeceğim. 48 tane zincirimiz olacak. İlk önce 48 tane zincirimi çekeceğim. 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. 4'ün katı olan 48 tane zincir çektim. Şimdi 2 tane daha fazladan zincir çekeceğim. Çünkü sık iğne yapacağımız için 2 tane daha fazladan zincir çekmem gerekiyor. 49 ve 50. Toplamda 50 tane zincirim oldu. Şimdi buradaki 50 zincir çektikten sonra sizler burada dediğim gibi 4'er 4'er zincir sayınızı arttırıp 4'er 4'er
azaltabilirsiniz. Sadece artı 2 tane daha fazladan zincir çekmeniz gerekiyor. 4'ün katı sayıdan 2 tane daha fazladan zincirimiz olacak. Şimdi burada 50 tane zincirim oldu. Ve zincirin arkasını çeviriyorum. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Biz burada 4 milim tığ örmemdeki sebep buradaki modelin daha böyle iri iri, parçada da aynı şekilde biraz daha büyük yapmışlar. Orijinalinde daha iri göründüğü için 4 milim tığ ördüm. 3,5 milim tığ biraz daha modeli küçük gösteriyor. Tam gösterişli olmuyor. O yüzden 4 milim tığla öreceğiz. Zincirin arkasını çevireceğim. Bakın arkasında duran ilmekler var. Bakın tek duran, arkada duran ilmeklerimiz var. Buradaki noktalara batacağım. Zincirimi düz şekilde, bu şekilde ve arkasını çeviriyorum zincirin. Onun bir önceki, yani 49. zincirin arkasındaki ilmeğe batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İlk sık iğne yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp ikinci sık iğne yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer defa batıp sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim ve son sık iğnemi de yaptıktan sonra toplamda 49 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 2 tane zincirimiz olacak. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın zincirin dibindeki ilk boşluğu atlayacağız. İkinci sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Trabzanları yaparken ilmeğimizi bakın uzatıyoruz. Kısa tutmayacağız. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığımda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp bakın ilmeği uzatıyorum. Önce ikisini bir, daha sonra tığda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde ikinci trabzanı yaptım ve bir sonraki sık iğnenin içine batıp ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Zincirden sonra 3 tane yan yana ikili trabzan yaptık. İlk trabzanı yaparken zincirin dibindeki boşluğa batmıyoruz. Yanındaki boşluktan itibaren yan yana 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Zincirin dibindeki boşluğu biz atlamıştık ilk önce. Şimdi buraya batacağım. Zincirin dibindeki ilk boşluğun içine batacağız. Tığın üzerine ipimi doladım. Buradaki bıraktığımız boşluğun içine batıp bakın bu şekilde ilmek aldım. Bu aldığım ilmeği, bu yaptığımız 3 tane trabzanı saracak şekilde ilmeği bakın uzatıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde uzun bir ilmek yaptık. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. İlk modeli bu şekilde oluşturdum. Yanındaki bir tane sık iğne atladım ve ikinci sık iğnenin içine batıp yine ikili trabzan yaptım. Bir, yanındaki boşluğa ikinci trabzan ve bir sonraki sık iğnenin içine üçüncü ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar modeli oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bu sefer arada atladığımız sık iğnenin içine geri dönüp buraya batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve arada bıraktığımız sık iğnenin içine batıp bakın bu şekilde ilmek aldım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Bakın buradaki 3 tane trabzanı saracak şekilde uzun bir ilmek yaptım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde ikinci modeli yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki bir tane sık iğne atladım ve ikinci
boşluktan itibaren yan yana tekrar 3 tane ikili trabzan oluşturacağız. Trabzanları yaparken dediğim gibi kısa tutmayacağız. 2 ve 3 tane trabzan yaptım. Şimdi arada bıraktığım boşluğun içine batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve arada bıraktığımız sık iğne boşluğuna batıp ilmek çıkarttım. Bakın ilmeği uzattım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde 3 tane modelimi yapmış oldum. Bu şekilde devam edeceğim. Tekrar bir boşluk bırakacağız. İkinci boşluktan itibaren tekrar yine yan yana 3 tane trabzan yapacağız. Ardından tığın üzerine ipimizi doladıktan sonra arada bıraktığımız boşluğa geri dönüp tekrar bu şekilde çarpıyı oluşturan uzun bir ilmek yapıp tığdaki 3 ilmeğin hepsini tek seferde çıkaracağız. Bu şekilde modelimizi oluşturacağız. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son modelim kaldı. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir boşluk atladım. Ve ikinci sık iğnenin içine batıp 1 2 3 tane yan yana trabzan yaptım. Bakın sonda bir tane burada sık iğnem kalmış oldu. 3 tane trabzan yaptım. Tığın üzerine ipimi doladım ve arada bıraktığımız sık iğneye geri dönüp buradan ilmek çıkarttım. İlmeğimi uzatıyorum ve üçünü tek seferde çıkarttım ve son modeli oluşturmuş oldum. Burada toplamda 2 4 6 8 10 12 tane modelim olmuş oldu. Şimdi burada son kenar kısmını oluşturmak için sonda bizim bir tane burada sık iğnemiz kalmıştı. Tığın üzerine ipimi doladım. Yine başlangıçta burada yaptığımız gibi kenar oluşturacağız. Son burada sık iğnenin içine bir tane trabzan yapacağız ve bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olacağız. 12 tane model yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için ben kenarda zincir çekmeyeceğim. Kenar kısmı daha düzgün olması için ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi bir sıra burada sık iğne gideceğiz. İlk önce uzattığım ilmeğin dibindeki ilk boşluğun içine batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi modelin üzerinde bakın 4 tane burada her modelin üzerinde 4 tane boşluğumuz var. Trabzanların üzerinde bunların birer tane sık iğne oluşturacağız. 1 2 3 ve 4. Bakın tekrar bir sonraki modele geldim. Yine her modelin üzerinde 4 tane boşluk var. Bunların tepelerine birer tane sık iğne yapacağız. 2 3 ve 4. Bu şekilde birer tane boşluklara sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son modelim 4 tane üzerinde boşluk var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. 1 2 3 son trabzanın üzerindeki boşluğa batıp bakın 4. sık iğne yaptım. Bu şekilde toplamda bu sırada 49 tane sık iğnemiz oldu. Biz 49 tane sık iğne ile başlamıştık. Yine aynı sık iğne sayımızın aynı olması gerekiyor. Yine 49 tane sık iğnemiz oldu. En son modelin üzerine 4 tane sık iğne vardı. 4 tane sık iğneyi tamamladım. Trabzanın üzerine en son sık iğnemi yaptım. Kenardaki buradaki 2 tane zincirimiz vardı. Zincire batmadık. Burası önemli. Zincirden önceki modelin trabzanın en son trabzana battık. Zincire dokunmadık. 2 tane sıra başında bir zincir çekmiştik. Modeli buradaki başlarken 2 zincire hiç dokunmadım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar burada kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi başlangıcı yaparken tığın üzerine ipimi doladım.
dibindeki zincirin dibindeki boşluğu atlayacağız. Bir sonraki ikinci sık iğneden itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Zincirden sonra yanındaki sık iğneden itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi biz modeli yapmak için buradaki iki zincirin dibindeki boşluğa biz batmamıştık. Şimdi geri dönüp buradaki boşluğa batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi zincirin dibindeki ilk boşluğun içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Uzun bir ilmek yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir tane yanındaki boşluğu atlayacağız ve ikinci sık iğneden itibaren tekrar yan yana 3 tane ikili trabzanımız olacak. 2 ve 3. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve arada bıraktığımız bir tane boşluk bıraktığımız sık iğneye geri döndüm. İlmek uzattım ve üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın ikinci modeli bu şekilde yaptık. Hep modelimiz aynı hizada olacak. Yaparken modelimiz aynı hizada olacak. Buna dikkat edelim. Tekrar yanındaki bir boşluk atlayacağız ve ikinci sık iğneden itibaren yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şimdi arada bıraktığım bir tane burada sık iğne boşluğu var. Şimdi buraya geri dönüp ilmek çıkarttım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin hepsini çıkarttım. Bu şekilde modelimizi oluşturacağız. Bir boşluk atladım ve ikinci sık iğneden itibaren yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağız. Tekrar tığın üzerine ipimi doladıktan sonra arada bıraktığımız sık iğne boşluğuna geri dönüp ilmek çıkartıp uzun bir ilmek yapacağız ve tığdaki 3 tane ilmeğin hepsini tek seferde çıkartacağız. Bu şekilde modelimizi yapmaya devam edelim ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son modeli oluşturacağım. Bir boşluk bıraktım ve ikinci boşluktan itibaren tekrar yan yana 3 tane trabzanımız olacak. 2 ve 3. Üçüncü trabzanı yaptım. Bakın sonda bir tane sık iğnemiz kalmış oldu. Şimdi arada bıraktığım sık iğnenin içine geri dönüp uzun bir ilmek yaptım ve 3 tane ilmeği tek seferde çıkarttım. Şimdi kenar oluşturacağım. Son kenarda bir tane sık iğnem kaldı ve buraya da bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra kenar kısmını oluşturdum. Yine 12 tane modeli yapmış olduk. Bu sırayı da tamamladık. Bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için sık iğne sırasını yapacağız. İlmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce buradaki uzattığım ilmeğin dibindeki boşluktan itibaren ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi her modelin üzerinde 4 tane trabzan boşluğu var. Bunların tepelerine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son modelin üzerindeki her modelde 4 tane burada boşluk olduğu için son trabzanın tepesine de buraya 49. sık iğnemi yapmış oldum. Bakın buradaki modeli yaparken biz 2 tane zincir çekmiştik. 1 ve 2. 2 tane zincire hiç dokunmadım. En son trabzanın tepesine 49. sık iğnemi yapmış oldum ve bu şekilde 49 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi tekrar bir üst sıra için 2 tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çevirdim. Tığın üzerine ipimi doladım. İlk boşluğu atladıktan sonra yanındaki sık iğneden itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi atladığım benim zincirin dibindeki boşluğa geri dönüp buraya uzun bir ilmek yaptıktan sonra çarpıyı oluşturuyorum ve
yaptığımdaki 3 ilmeğin hepsini çıkartmış oldum. Bu şekilde ilk tekrar modeli yaptım. Bu şekilde arada boşluk bırakıp yine modelimizin aynı tekrarını yapacağız. Bir sıra model, bir sıra sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda burada model sırasının sayısını vermek istiyorum sizlere. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 sıra, bakın 13 tane model olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 13. modeli yaptıktan sonra da bir sıra sık iğne yaptıktan sonra parçamızı tamamlıyoruz. Bu şekilde parçamızı tamamlayalım. Çantanın iki parçasını ben hazırladım. Şimdi sırada çantanın körük kısmını sizlerle paylaşacağım. Şimdi ipimizi alalım ve tekrar başlangıcımızı yapacağız. Burada ilk önce ipimi kilit yapacağım. Yan parçayı örmek için tığ numaramı küçülteceğim. 3,5 milim tığa geçiyorum burada. İlk önce ipimi kilit yapacağım. Bunu zincirden saymıyorum. Ben toplamda 16 tane sık iğne yapacağım. Onun için 17 tane zincir çekmem gerekiyor. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 17 tane zincir çektim. Şimdi tekrar zincirin arka kısmını çevirdim. Bakın arkadaki tek duran ilmekler var. Buradaki ilmeklere batacağım. Zincirin arkasını çevirdim. Hemen yanındaki 16. zincirin içine batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna 2, 3, hep zincirlerin arkasındaki duran tek ilmeklere batacağım. 4, bu şekilde sıra sonuna kadar zincir boşluklarına batalım. Sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Son zincir boşluğuna da 16. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda zincirsiz dönüş sağlayacağız. Kenar kısmı daha düzgün olması için ilmek uzattım ve örgümün arkasını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dibindeki ilk boşluğa batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğne boşluğuna 16. sık iğnemi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir üst sıra için tekrar ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi uzattığım ilmeğin ilk önce dibindeki boşluğa battım. İlk sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde her sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde 16 tane sık iğnemizi ileri geri öreceğiz. En son boşluğa 16. sık iğne yapacağız. İlmek uzatıp tekrar örgümüzün arkasını çevirip ilk önce uzattığın ilmeğin hemen dibindeki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ileri geri parçamızı büyüteceğiz. En son sizlere ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Ben burada uzun parçayı tamamladım. Büyük parçayı aldığım zaman bak şu şekilde birleştirme yaparken 3 kenara denk gelecek şekilde uzun parçayı bu şekilde ayarlamasını yaptım. Şimdi bu şekilde uzun parçayı 3 kenara denk gelecek şekilde ördüm. Toplamda ben burada 156 sıra olacak şekilde ördüm. Aynı zamanda parçanın da sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçanın uzunluğu 98 santim ve eni 9 santimde eni var. Aynı zamanda ben burada ipimi kopartmadım. Bu şekilde 156 sıra yani 98 santim olarak burada sık iğnemi tamamladım. En son bir tane zincir çektim ve bu şekilde ipimi kopartmadan burada bekleteceğim. Başka bir ip alacağım. Birleştirmeyi başka bir iple yapacağım.
Başladığımız noktadan itibaren birleştirmeyi yaptıktan sonra en son birleştirme yaparken bu bitirdiğimiz noktada eksik veya fazla gelirse, eksik gelirse örmeye devam edeceğim ucundan. Fazla gelirse de kolay bir şekilde sökeceğiz. Bu kısmı bu şekilde bekleteceğim. Birleştirme dediğim gibi başka bir iple devam edeceğim. Şimdi bunun birleştirmesini sizlerle paylaşacağım. Çantayı birleştirmek için parçanın bir tanesini aldım. Burada parçanın ters veya düz tarafını belirlemek için buradaki uzun ilmeklerin hangi tarafı daha düzgün duruyorsa o tarafı parçanın düz tarafı yapabilirsiniz. Ben burada sık iğnenin ters tarafı bize bakacak şekilde olan kısmı ben düz tarafı yapacağım. Dediğim gibi hangi taraf daha düzgün, güzel duruyorsa o tarafı parçanın düz tarafı yapabilirsiniz. Bu şekilde ben sık iğnenin ters tarafı, yani uzun ilmeklerin bakın yönü bu şekilde bakıyor. Burasını ben parçanın düz tarafı yapacağım. Uzun parçada başladığım nokta bakın benim burası uzun parçada. Başladığım ipim sağ tarafta kaldı. Sağ tarafta bu şekilde aldım ve büyük parçanın altına bu şekilde koydum. Yani dışta kalan kısmı düz olacak. Ters tarafları, ikisinin de ters tarafı içte kalacak. Bu şekilde parçanın altına koydum. Şimdi ben burada sol kenardan itibaren birleştirmemi yapacağım. Daha sonra tabana doğru döneceğiz. Daha sonra diğer kenara şekilde birleştirmemizi tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde parçanın altına koydum. Şimdi ben siyah ipimle birleştirmeye başlayacağım. Birleştirmeyi yine 3,5 milim tığla yapacağım. İpimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Şimdi sol kenardan itibaren birleştirmemi başlayacağım. İlk kenardaki sık iğneye battım ve uzun parçada kenardaki ilk sık iğnenin içine buraya batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir sonraki hemen yanında bakın bir tane daha boşluk var. Buraya battım. Örerken de kısa ipimi tığın üzerine alıp içeride bırakacağız. Şimdi uzun parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen bir sonraki yanındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne yaptım. Şimdi hemen geniş boşluğa geldim. Geniş boşluğun içine batıp uzun parçada hemen bir sonraki boşluğa geliyorum. Bakın her sık iğnenin kenarında bizim boşluklar var. Bu noktaya batacağız. Battığımız nokta aynı noktaya batmıyorum. Uzun parçada hemen yanındaki bir sonraki batışım benim hemen yanındaki boşluğa batmış olacağız. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi geniş boşluğa tekrar büyük parçada tekrar aynı boşluğa battım. Uzun parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen bir sonraki sık iğnenin içine batıp tekrar sık iğne yaptım. Şimdi hemen boşluğa 2 tane battık ve bir sonraki sık iğne sırama geldim. Bakın sık iğnenin kenarındaki boşluğa battım. Uzun parçada battığım noktanın hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar buraya sık iğne. Bakın şimdi burada büyük parçada geniş boşluğun hemen bir üstünde bakın tekrar bir boşluk daha var. Sık iğnenin yanında bir tane daha boşluk var. Buraya batıyoruz. Uzun parçada battığım noktayı aynı yere batmıyorum. Bir sonraki batışım bir sonraki yanındaki sık iğnenin içine batmış olacağım. Şimdi bu şekilde tekrar sık iğne. Şimdi geniş boşluğa geldim. Bakın buradaki trabzanlı sıraya gelmiş olduk. Trabzan boşluğuna yine 2 defa batacağım büyük parçada. Büyük parçada trabzan boşluğuna battım. Uzun parçada ise bir sonraki
yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Şimdi büyük parçada tekrar geniş olduğu için boşluğumuz, bir kere daha batıyorum buraya. Uzun parçada ise hemen yanındaki sık iğneye geçtim. Tekrar buraya sık iğne. Bakın bir sonraki benim batışım, sık iğne sırasına geldim. Buraya bir tane batıyorum. Uzun parçada bir sonraki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Şimdi büyük geniş boşluktan önce bir tane daha boşluk var. Sık iğnenin yanında bir tane daha boşluk var. Büyük parçada o noktaya battım ve uzun parçada ise hemen yanındaki bir sonraki boşluğa geldim ve tekrar bu kısma sık iğne yaptım. Tekrar geniş boşluğa geldim. Geniş boşluğa büyük parçada 2 defa batacağız. Büyük parçada ise battığım nokta aynı yere batmıyorum. Bir sonraki boşluğa gelip o noktaya batacağım. Tekrar aynı noktaya bir kere daha batıp uzun parçada bir sonraki boşluğa geçtim ve ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Bu şekilde tekrar sık iğneye batacağız ve onun karşısındaki uzun parçadaki yanındaki boşluğa tekrar batıp birleştireceğiz. Sık iğne yapacağız. Tekrar büyük geniş boşluktan önceki bir tane daha boşluk var. Buraya batacağız. Sık iğne yapacağız. Daha sonra büyük parçada aynı noktaya 2 kere batacağız. Uzun parçada batarken de hep aynı noktaya batmıyorum. Bir sonraki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçip o şekilde sık iğne yaparak birleştirmemizi devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Taban kısma kadar gelelim. Sol kenardan başladık, aşağıya kadar geldim. Şimdi tabanın köşesindeyim. En son köşeye de battım. Şimdi dönüş sağlayacağız tabana doğru. Şimdi hemen yanındaki kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Uzun parçada ise battığım yerin, en son battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar buraya sık iğne. Şimdi tekrar yanındaki sık iğne boşluğuna batıp uzun parçada battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karşılıklı ilmeklere batıp tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Tabanın diğer köşesine kadar gelelim. Tabanın diğer köşesine kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi tekrar diğer kenara doğru, yukarı doğru çıkacağız. Şimdi en son köşeye battım. Büyük parçadaki köşedeki sık iğne ve onun kaldığım yerden devam ettim. Uzun parçada kaldığım yerden devam edip birleştirdim. Şimdi bir sonraki, bakın yukarı doğru çıkıyorum artık. Hemen yanındaki köşenin bir üstündeki sık iğne boşluğuna battım. Uzun parçada hemen yanındaki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Kısa ipimi de tığın üzerine alıp tekrar buraya sık iğne yaptım. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Bir sonraki, bakın geniş boşluğa geldim. Geniş boşluğa 2 defa batıyorduk büyük parçada. Uzun parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa batıp bu şekilde birleştirmeye devam edeceğiz. Yine aynı noktaya tekrar batıyorum. Uzun parçada bir sonraki boşluk. 2 defa battım. Bakın şimdi bir sonraki benim batışım, sık iğnenin hemen yanında bakın bir boşluk daha var. Burada da aynısını yapmıştık. Sık iğnenin yanında bir tane daha boşluk vardı. Yine burada da yine aynı şekilde büyük geniş boşlukları 2 tane, sık iğnenin yanında bir tane boşluk var. Buraya battım. Bir sonraki uzun parçada boşluğa
tekrar batıp tekrar sık iğne. Şimdi normal sık iğne sırasına geldim. Bakın sık iğnenin kenarındaki boşluk ve uzun parçada tekrar bu şekilde battım. Geniş boşluğa 2 tane ve bir sonraki boşluk, bakın buradaki boşluğa batıyoruz ve daha sonra sık iğnenin içine batıp birer tane bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Birleştireceğiz. 2 tane geniş boşluk, üzerinde bir tane ve sık iğnenin içine de bir tane şekilde ilerleyelim. Ve bu parçayı da kenar kısmında birleştirelim ve sıramızın sonuna kadar gelelim. Yukarı doğru çıktım ve sağ kenarda burada bitirmiş olduk. Şimdi en son birleştirmemi yaptıktan sonra bir tane burada zincir çektim ve ipimi burada kopartacağım. Bu şekilde parçamızın bir tanesini birleştirmiş olduk. Şimdi diğer tarafı birleştireceğiz. Onu birleştirmek için bakın en son biz burada sol kenardan başladık, tabana doğru döndük ve sağ taraftan burada bitirdik. Şimdi bu parçayı birleştirdikten sonra diğer tarafı çeviriyorum. Diğer tarafı çevirdikten sonra diğer parçamı alacağım ve üzerine koyacağım. Şimdi ben sık iğnenin ters tarafını parçanın düz tarafı yaptığım için bakın düz tarafını bize bakacak şekilde parçanın üzerine koydum. Bakın bu şekilde koydum. Şimdi biz yine sol taraftan başlayacağım birleştirme yapmaya. Diğer tarafta yaptığımız gibi yan parçayı şu şekilde tuttum. Ters tarafı tam ters tarafının üzerine buradaki büyük parça üzerine koydum. Yani yine ters tarafları iki tarafın hem uzun parçada hem de büyük parçada ters tarafları iç kısımda kalmış olacak bu şekilde. Şimdi tekrar yine buradan sol taraftan başlayacağım birleştirme yapmaya. Yine ipimizi alalım, başlangıcımızı yapalım. İpimi ben burada kilit yaptım. Şimdi sol kenardan başlayacağım. Kenardaki sık iğnenin içine battım. Ve uzun parçada yine kenardaki sık iğnenin içine battıktan sonra tığımdaki ilmek, 2 tane ilmek var ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştirmeme başlayacağım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçtim. Hemen yanındaki boşluk. Örerken de kısa ipleri içeride bırakacağım. Tığın üzerine aldım kısa iplerimi. Bir sonraki uzun parçadaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne. Şimdi büyük geniş boşluğa geldim. Yine buraya 2 tane batacağız. Uzun parçada battığım noktaya batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp ilerleyeceğim. Tekrar sık iğneye geldim. Bu şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi birleştirmeye devam edelim. Taban noktasına kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Sol kenardan başladım ve tabanın köşesine geldim. Bakın diğer köşede tabanın köşe noktaları aynı hizada denk geliyor. Bu şekilde düzgün olması için köşelerimizin aynı hizada olması gerekiyor. Daha sonra buradan en son köşeye geldik. Şimdi tabana doğru dönüş yapacağız. Şimdi en son köşelere sık iğne yaptım. Yanındaki devam ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hemen yanındaki kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındaki sık iğneye battım ve uzun parçada battığım noktanın hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Burada sık iğnelerimizi yapmaya. Daha sonra tabanın diğer köşesine geldikten sonra ve tekrar yukarı doğru çıkacağız. Ve en son sağ kenara kadar, bu noktaya kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Tekrar devam edeceğiz. İkinci parçamı da bakın bu şekilde birleştirmesini yaptım.
taban kısmı. Şimdi burada hiç ipimi kopartmadan direkt çantanın ağız kısmına bir sıra sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Köşede burada birleştirmesini yaptım. Sık iğneye gittim. Şimdi bir zincir çekip hemen yine aynı dibindeki boşluğa battım ve çantanın ağız kısmının ilk sık iğnesine gittim. Şimdi bu örerken de kısa iplerimi içeride bırakacağım. Şimdi hemen yanındaki sık iğne boşluğuna battım. Tekrar sık iğne. Her boşluğun içine birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım, köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim, sık iğnemi yaptım. Şimdi en son köşeye battıktan sonra bizim burada kenar birleştirme için yaptığımız siyahla ördüğümüz sık iğnenin içine de batacağım bir defa. Bir kere de bu noktaya batıp sık iğne yaptım. Şimdi tam dibindeki boşluğa tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz. Birer tane sık iğne yapacağız. Bu noktaya kadar gelelim. En son köşeye battım. Şimdi buradaki sık iğne yaptım, birleştirdim noktaya da bir kere de buraya batıp sık iğne yaptım. Şimdi örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Siyah noktaya battım, sık iğne yaptım. Şimdi tekrar köşedeki boşluğa buraya sık iğne yapacağız. Şimdi devam ediyorum bir sonraki boşluğa. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Tekrar devam edelim. Sık iğnelerimizi gidelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. En son burada köşeye kadar geldim. Birleştirmemi yaptım. Şimdi burada ben ipimi koparttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. Ve kısa ipimi çantanın iç kısmına aldım. Son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına alacağım. Bu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi daha sonra bu kısa ipimi çantanın iç kısmında, bakın bu ağız kısmında siyahla ördüğüm sık iğnenin arasında ipimi yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızın bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantanın askısının dikilişini sizlerle paylaşacağım. Askının ayrı detaylı bir videosunu çektim. Kanalımda videoların arasından bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Askı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. 4 tane ipten oluşan örgü yaptım. Çok kolay, şık, güzel bir askı oldu. Bu şekilde. Şimdi sırada bu yaptığım askının dikilişini paylaşacağım. Ben burada askıyı diktim. Sadece bir tarafı kaldı. Burayı da sizlerle birlikte dikeceğim. Dikeceğim yeri de şu şekilde ayarladım. Bakın 3 tane model bıraktım. Ve tam ara boşluğa bu kısma askıyı diktim. Tam 3 modelden sonra 4. ile arasındaki boşluğa diktim. Şimdi diğer tarafı dikmek için bu kısmı diktiğim için düzgün bir şekilde burayı ayarlıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane model atladım ve tam buradaki ara boşluğa bu şekilde bu kısma dikeceğim. Burada dikmeden önce biraz ipimi aralardan yürüteceğim. Burada dikmek için geniş uçlu bir iğne kullanıyorum. Bu ipi buradaki sardığım yerden ipimi çıkartacağım. Yukarı kısımdan iğnemi battım aşağıya doğru. Tam bu kısımdan, tam orta yerden iğnemi çıktım.
Şimdi burada ipimi gizleyeceğim. Bakın biraz yürüttüm. Arada kaldı. Şimdi bunu dikmek için şu şekilde tam 3 model atladım. Ara boşluğa getirdim. Şimdi ilk önce bakın şuradaki yerden sık iğnenin içine bu şekilde iğnemi battım. Buradan ipimi çıkarttım. Şimdi hemen yanındaki boşluktan iğnemi tekrar çantanın iç kısmına getiriyorum. Tam orta yerden bakın şuradan bu kısımdan iğnemi çıkartacağım. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Tam orta kısımdan iğnemi batacağım. Bakın tam buradan iğnemi orta noktadan iğnemi çıkarttım. Şimdi tekrar aynı boşluktan sık iğneden tekrar çantanın dış kısmına çıkartacağım. Yine aynı noktaya tekrar iğnemi batıp bu şekilde iğnemi çıktım. Şimdi onun bir üstündeki sık iğneden bakın siyahla yaptığım sık iğnenin hemen alt kısmından iğnemi çıkarttım ve hemen yanındaki boşluktan yine aynı askının tam orta noktasından iğnemi çıkarttım. Bu şekilde sağlam oluncaya kadar dikeceğim. Tekrar yine aynı sık iğneye battığım noktadan tekrar iğnemi çıktım. Bu aynı yerden birkaç defa dikeceğim. Tekrar hemen yanındaki boşluktan tam askının tam orta yerinden battığım noktadan buradan çıktım. Bu şekilde birkaç defa aynı noktadan dikme işlemini yapacağım. Bu tarafı diktim. Şimdi diğer tarafı dikeceğim. Yine buradan hemen yan tarafa geçiyorum. Hemen yanındaki hemen dibindeki boşluktan sık iğne boşluğundan iğnemi çıkarttım. Bir sonraki hemen yanındaki boşluktan tekrar askının tam orta noktasından tekrar iğnemi çıkarttım. Yine aynı noktadan tekrar birkaç defa yine aynı noktadan batacağım. Şimdi bir üstündeki sık iğneye batacağım. Tam üst taraftaki siyahla ördüğüm yerin hemen dibindeki boşluktan iğnemi çıktım. Onun hemen yanındaki boşluktan tekrar askının orta noktasına diktim. Yine burayı birkaç defa aynı noktadan tekrar dikme işlemini yapacağım. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi bu ipi aralardan yürüteceğim. Bakın hemen aralardan ipimizi biraz yürüteceğiz. Bu şekilde askımızı dikmiş olduk. Şimdi sırada püskül yapımını paylaşacağım. Ben askı için yaptığım iplerden artmıştı. Şimdi bu iplerden artan iplerimi şu şekilde aldım. Birazcık ip bıraktım burada. Bakın biraz uzun bir ip kestim. Şimdi bu ipi ikiye katlayacağım. İkiye katladıktan sonra püskül için
şu şekilde ipimi ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra tam orta kısmından bu ipi, ayırdığım ipi tam bu orta noktadan bağlayacağım. Burada halka kısmı olan yeri çantamıza, kulpuna bunu monte etmek için kullanacağız. Buradan birazcık bu şekilde ip bırakıyorum. Halka olan kısmı. Şimdi buradan tam orta noktadan buradan düğüm atacağım. Bu kısmı bağladım. Burayı çantaya takmak için kullanacağız. Şimdi şuradan tam ortadan düğüm attığım için ikiye katlıyorum burayı. Şimdi ipimi alacağım. Buradan sarma işlemini yapacağız. Biraz buradan yukarıdan ip bırakıyorum. Parmağımla bakın buradan bir halka yaptım. Yaptığım halkayı şuradan biraz yukarıdan pay bırakıyorum ve biraz buradan düzgün bir şekilde bu kısmı saracağım. Üst üste sarmayacağım iplerimi. Yan yana düzgün bir şekilde burayı sardım. Şimdi buradan ipimi biraz pay bırakıp burayı kestim. Alttan halka bıraktığım kısımdan buradan kestiğim ipi çıkarttım ve yukarıdaki bıraktığımız iple burayı asılıyorum. İki taraftan ipi asılıp düğüm atıyorum içeriden sağlam olması için. Şimdi bu kısa ipleri iğneye taktım. Aradan aşağı doğru tekrar bu kısa ipi çıkarttım. Şimdi istediğim boydan bu kısmı düzelteceğim. Bu şekilde püskülümüzü yapmış olduk. Çantamızı tamamladık. Çantamız çok şık, güzel bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar katip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın eni 31 santim, yükseklik 33 santimde yükseklik var ve çantanın derinliği 11 santimde derinliği var. Ben toplamda 330 gram katip kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.